Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz puf puf kabaran yumuşacık bir poğaça tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 bardak ılık süt, 1 şişe maden suyu ekliyorum. 250 milimlik olanlardan kullandım. 200 milimlik de kullanabilirsiniz. 1 paket instant maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, ekledikten sonra spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Dilerseniz 1 yemek kaşığı kadarını ayırabilirsiniz. En son hamuru toparlamakta kullanabilirsiniz. Göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekledim. Üzerine 1 tatlı kaşığı kadar da tuzumu ekledikten sonra yoğunlaşıncaya kadar spatula yardımıyla karıştırıyorum. Hamur yoğunlaşmaya başladıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 5,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre alacağı un miktarı değişebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamurum yoğunlaşmaya başladı. İçerisindeki spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Bu aşamada yaklaşık 5 bardak kadar un kullandım. Kalan yarım bardak unu da azar azar ekleyerek hamurumu toparladım. Hamurumuzun yumuşak kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Ne kadar yoğurursanız o kadar güzel olacaktır. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu toparladım. Üzerini streçle kapatıp kalınca bir sofra beziye sarıp en az 1 saat kadar mayalandırıyorum. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur 2 katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Yaklaşık 1,5 saat kadar mayalandırdım. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını aldım. Hamuru toparladıktan sonra tezgaha alıyorum. Göz kararı olacak şekilde parçalara ayırdıktan sonra bezelerimi hazırlıyorum. Büyük olan parçalardan küçüklerine ek yaparak hepsini eşit bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Bezeleri hazırladıktan sonra eğer vaktiniz varsa bir 10-15 dakika kadar dinlendirirseniz daha rahat bir şekilde hazırlayabilirsiniz.
Ben hiç dinlendirme yapmadan ilk hazırlamış olduklarımdan başlayarak poğaçalarımı hazırlıyorum. İç malzemesi olarak kaşar kullanacağım. Dilediğiniz iç malzemeyle yapabilirsiniz veya sade olarak da yapabilirsiniz. Poğaçalarımı ben dudak şeklinde hazırladım. Dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Poğaçalarımı hazırladım. Yarım saat kadar tepsi mayasını yaptım. Üzerlerine yumurta sarısı ve süt karışımını sürüyorum. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar poğaçalarımı pişirdim. Poğaçalarım fırından çıktı. Yumuşacık puf puf oldular. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.